Osmanlı sofrasının en narin beyaz tatlılarından biri tavuk göğsüyle başlıyordu. Bademle değil, gül suyuyla değil, balla değil, haşlanan, yıkanan, ince ince liflere ayrılan ve sütün içinde neredeyse fark edilmeyecek kadar ustaca saklanan etle. Bugün kulağa eski bir yemek kitabındaki yanlışlık gibi gelebilir. Ama İstanbul'da bu tatlı sarayları, imparatorlukları ve değişen damak zevklerini geride bırakarak yaşamaya devam etti. Adı bile sırrını gizlemeye çalışmaz. Tavuk göğsü. Bu hikayede tuhaf olan neredeyse her şeydir. Et neden tatlı bir yemeğin içine girdi? Bugünün insanına imkansız gibi görünen bir tarif nasıl oldu da kabalığın değil, inceliğin simgesi haline geldi? Ve Türkiye'de hala ana malzemesi sanki yok olup geride yalnızca ipeksi bir kıvam bırakmış gibi duran bir tatlıya neden rastlayabiliyoruz? Cevap tariften değil, lezzetin lüksü ölçen tek şey olmadığı bir mutfaktan başlıyor. Topkapı Sarayı'nın mutfaklarını düşünün. Gösterişli salonları değil, saray duvarlarının arkasındaki büyük çalışma dünyasını. Bakır kazanlar sıra sıra durur, duman yüksek kubbelere doğru yükselir, aşçılar görevlerine göre ayrılır, padişah sofrası için hazırlanan yemekler devlet düzeninin bir parçası sayılırdı. Osmanlı mutfağı yalnızca sarayı doyurmazdı. Düzeni, bolluğu, ustalığı ve imparatorluğun farklı topraklardan malzeme toplayabilme gücünü gösterirdi. Böyle bir dünyada tatlı sadece tatlı olmakla kalmaz, aynı zamanda tekniğin sınandığı bir iş haline gelirdi. Tavuk göğsü genellikle Osmanlı saray mutfağı ile ilişkilendirilir. Fakat onu tek bir kişinin icat ettiğini söylemek mümkün değildir. Bize ulaşan anlatılarda ve mutfak hafızasında bu tatlı tavuğun et tadı için değil, yapısı için kullanıldığı yüksek mutfak örneklerinden biri olarak görünür. İlk önemli çatışma da burada başlar. Bugünün insanı bir malzemede önce tadı arar. Eski bir aşçı ise aynı malzemede yemeğin gövdesini arayabilirdi. Tavuk göğsü, sütlü karışıma ince lifler, neredeyse görünmez bir esneklik ve yalnızca pirinç unu ya da nişastayla elde edilemeyecek bir his verirdi. Fakat bu tatlının daha derin bir gölgesi de var. Sütle ya da badem sütüyle, tavukla ve beyazlık fikriyle kurulan benzer tatlı yemekler Orta Çağ mutfaklarında farklı bölgelerde biliniyordu. İslam dünyasında da Avrupa'da da bu tür örneklere rastlanır. Avrupa'da bu hat çoğu zaman blanche-mange geleneğiyle ilişkilendirilir. O da bazı dönemlerde etle sütlü yumuşaklığı aynı tabakta buluşturabilen beyaz bir yemekti. Bu yüzden köken meselesi hala tartışmalıdır. Tavuk göğsü tamamen Osmanlı icadı mıydı, yoksa daha eski bir Akdeniz fikrinin Osmanlı mutfağındaki biçimi miydi? Tarihçiler bu konuda temkinlidir. Çünkü bir tariften diğerine giden yol belgelerde çoğu zaman kesintisiz görünmez. İkinci gizem tam da burada ortaya çıkar. Eğer benzer yemekler farklı kültürlerde vardıysa, neden özellikle Türk tavuk göğsü bu kadar açık bir adla ve bu kadar tanınır bir biçimle yaşamayı sürdürdü? Muhtemelen cevap İstanbul'dadır. Bu şehir yalnızca bir başkent değildi. Galata limanından malların geldiği, Mısır çarşısından baharatların geçtiği, Balkanlardan, Anadolu'dan, Mısır'dan ve Karadeniz çevresinden ürünlerin saraya ulaştığı bir merkezdi. Topkapı mutfağı eski ve yabancı teknikleri Osmanlı lezzet diline çevirmeyi biliyordu. Osmanlı aşçısı için beyazlık da anlam taşıyordu. Beyaz bir tatlı, temiz, pahalı ve emek isteyen bir şey gibi görünürdü. Özellikle şekerin değerli olduğu, pürüzsüz bir sütlü kıvamın ateş başında sürekli dikkat istediği dönemlerde. Sütlü tatlılara pirinç unu ya da nişasta katılırdı. Ama tavuk göğsü bunun ötesine geçiyordu. Kıvamını et liflerinden de alıyordu. Bugün bize kural ihlali gibi gelen şey o dönemde ustalığın kanıtı sayılabilirdi. Et vardı ama hükmetmiyordu. Fatih çevresindeki pazarlarda ya da eski İstanbul'un dükkanlarında bu mantık zanaatkarın eliyle anlaşılırdı. Sütçü taze süt getirir, Mısır çarşısındaki esnaf tarçın, pirinç ve şeker satardı. Aşçı ise kaba bir hareketin tatlıyı bozacağını bilirdi. Tavuk göğsünün keskin bir koku bırakmadan haşlanması, sonra uzun uzun yıkanması ve liflerinin neredeyse kumaş ipliği gibi ayrılması gerekirdi.
Bu rastgele bir tuhaflık değil, malzemenin doğasına karşı verilen bir mutfak emeğiydi. Eti alıp et olmaktan çıkarmak. Üçüncü tartışmalı mesele, bu tatlıyı kimin yediğiyle ilgilidir. Onu saray tatlısı olarak düşünmek yaygındır ve bu tekniği, şekerin değeri ve yüksek Osmanlı mutfağıyla bağlantısı düşünüldüğünde akla yakındır. Fakat zamanla tavuk göğsü saraydan çıkıp şehir kültürüne, özellikle de muhallebici dünyasına girdi. Muhallebiciler sütlü tatlıların, pudinglerin ve gündelik tatlıların satıldığı yerlerdi. Böylece tatlı adres değiştirdi. Padişah mutfağından İstanbul vitrinlerine, saray ustalığından şehir alışkanlığına geçti. Bu dönüşüm önemlidir. Pek çok saray yemeği, saray ortadan kalkınca kaybolur. Çünkü statüye, pahalı malzemelere ve törene fazla bağlıdır. Tavuk göğsü ise sırrı şehir tarafından anlaşılabildiği için yaşadı. Olağan dışıydı ama yumuşaktı. Anlamı bakımından pahalıydı ama tadı bakımından ulaşılmaz değildi. Bir insan tarçın serpilmiş beyaz bir tatlı dilimi aldığında et satın almıyordu. Saray mutfağından kalmış küçük bir iz satın alıyordu. Bu tatlı, lüksle gündelik hayat arasında kurulmuş sessiz bir konuşmaya dönüştü. Tavuk göğsünün tam doğum tarihine dair doğrudan tanıklık azdır ve bunu dürüstçe söylemek gerekir. Erişebildiğimiz mutfak geleneğinde o Osmanlı tatlısı olarak yerleşmiştir. Fakat ilk aşçıyı ve ilk pişirme gününü açıkça gösteren bir arşiv satırı önümüzde durmaz. Bu yüzden tek bir icat efsanesinden söz etmektense, sütlü tatlılar ve saray tekniği içinde şekillenmiş bir tariften söz etmek daha güvenlidir. Bu ihtiyatta da ayrı bir merak vardır. Bir yemek ne kadar meşhur olursa, başlangıcı bazen o kadar kolay mutfak dumanı içinde kaybolur. Bir de modern zamanlara ait dördüncü bir çelişki vardır. Türkiye'de yalancı tavuk göğsü bilinir. Yani tavuksuz yapılan versiyon. Görünüşü, sütlü tatlılığını ve yumuşak biçimini korur. Ama en şaşırtıcı malzemeyi dışarıda bırakır. Bazıları için bu pratik bir ev uyarlamasıdır. Bazıları içinse tatlının asıl anlamının kaybıdır. Tavuk çıkarıldığında önümüzde hala aynı tatlı mı kalır, yoksa yalnızca onun gölgesi mi? Bu tartışma toplumun damak zevkinin nasıl değiştiğini gösterir. Modern insanın vanilyalı bir pudingi kabul etmesi, içinde et bulunan bir tatlıyı kabul etmesinden daha kolaydır. Et neredeyse hiç hissedilmese bile. Ama eski tarif bizim rahatlığımıza direniyor. Tatlı ile tuzlu arasındaki sınırın ezelden beri aynı olmadığını hatırlatıyor. Osmanlı mutfağında, dünyanın birçok eski mutfağında olduğu gibi denge, doku, koku, tekniğin değeri ve şaşırtma gücü önemliydi. Tavuk göğsü yüksek bir tatla değil, saklı bir paradoksla şaşırtıyordu. Onun yanında bir başka İstanbul adı daha durur. Kazandibi, yani kazanın dibi. Sık sık tavuk göğsüne benzeyen sütlü tatlılarla ilişkilendirilir. Karışımın alt tabakası yakılır ya da karamelize edilir, koyu renkli, esnek ve hafif acımsı bir yüzey elde edilir. Burada da Osmanlı mutfağının dokuya olan ilgisi görünür. Beyazla yanık, yumuşakla yoğun, sütle ateşin izi yan yana gelir. Tarifler birbirinden farklı olsa bile kazanın dibini bir kusur değil, meziyet haline getirme fikri, tesadüfün tekniğe dönüşebildiği bir mutfağı anlatır. 20. yüzyılın başlarında bir İstanbul muhallebicisini hayal etmek mümkündür. Camın arkasında sütlü tatlı tepsileri durur, beyaz yüzeyin üzerinde ince bir tarçın tozu vardır. Müşteri sarayı düşünmeden bir dilim sipariş eder. İmparatorluk reformları, savaşları ve Osmanlı iktidarının sonunu gördü. Ama bazı tatlar şehirde anıtlardan daha sessiz biçimde kaldı. Tavuk göğsü onlardan biri oldu. Büyük bir efsaneye ihtiyaç duymuyordu. Çünkü her dilim kendi sorusunu soruyordu. Bu gerçekten tavuktan mı yapıldı? Peki bu tatlı neden sevildi? Yalnızca tuhaf olduğu için değil, yumuşak sütlü tatlıları seven ama daha yoğun, neredeyse elastik bir doku isteyen damak zevkine cevap veriyordu. Tok tutan, sakin, beyaz, tarçını iyi taşıyan bir tatlıydı ve birçok şerbetli tatlı gibi ağır bir şeker yükü istemiyordu. İçinde şekerin bağıran sesi yoktu ama ilk kaşıktan sonra fark edilen bir teknik vardı.
Yine de hikayenin en güçlü kısmı hazırlanışında açılır. Tavuk göğsü yumuşayana kadar haşlanır, sonra et kokusu gitsin diye uzun uzun yıkanır, bazen suda bekletilir. Ardından lif lif ayrılır, öyle ince ayrılır ki aşçı sanki yemek değil, iplik hazırlıyormuş gibi görünür. Başka bir kapta süt, şeker ve pirinç unu ya da nişasta ile buluşur, yavaşça ısıtılır, sürekli karıştırılır, kıvam almaya başlayana kadar beklenir. Ancak bundan sonra tavuk karışıma eklenir ve tatlı duyuların o eski aldatmacasına dönüşür. Etin görünmez bir iskelet gibi çalıştığı sütlü bir tatlı. Bugün ev versiyonlarında çoğu zaman vanilya eklenir. Bazen tereyağı kullanılır, bazen de yalancı versiyon için tavuktan tamamen vazgeçilir. Ama gerçek tarihsel merahtan söz ediyorsak, tavuk göğsünün kalması gerekir. Onun görevi tatlıyı etli yapmak değil, mutfağın bir malzemenin doğasını değiştirebildiğini göstermektir. Tavuk göğsü genellikle üzerine tarçın serpilerek soğutulmuş halde dikdörtgen dilimler halinde ya da yumuşak porsiyonlarla servis edilir. Bu sadelikte eski bir disiplinin izi vardır. Fazlalık yok, yalnızca süt, şeker, beyazlık, lifler ve sabır. Tavuk göğsü yaşadı. Çünkü içinde yemek için nadir sayılabilecek bir fikir saklıdır. Bir malzeme tam da neredeyse fark edilmediği anda en önemli şey olabilir. Osmanlı aşçısı misafiri tavuk tadıyla şaşırtmaya çalışmıyordu. Tavuğu yok edip geride ipek gibi bir his bırakmaya çalışıyordu. Bu yüzden bu tatlı hala imkansızlık gibi duyulur. Oysa gerçek mutfaklarda yapılmaya ve gerçek vitrinlerde satılmaya devam eder. Eğer bir kaşık beyaz sütlü tatlı, tatlıyla et arasındaki sınırı yeniden düşünmemize yetiyorsa, karşımızdaki şey yalnızca bir tarif değil, İstanbul mutfağının bir zamanlar ne kadar cesur olabildiğinin küçük bir kanıtıdır.